Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Görselde gördüğünüz bu güzel pançoyu çalışacağız birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Önce şişle başladım. Sonrasında dört kenarına 11 santim tığ işi örgü geçerek tamamladım. Aynı modelin ufak bir bölümüne de yakada çalıştım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dışarıda kullanabileceğiniz gibi ev içerisinde yelek olarak da kullanabilirsiniz. Yumuşacık, dökümlü, harika bir model oldu gerçekten. Nako'nun outlet iplerinden çok rastlarsınız bu ipleri. Tuhafiyelerde, ip satan dükkanlarda çok rastlayabilirsiniz. Bu ipi görünce aklıma hemen böyle bir giysi örmek geldi ve bunu düşünerek aldım gerçekten. Yumuşacık ve renkleri de gri krem kırçıllı bir ip. Çok hoşuma gitti ipte. Zaten yumuşak bir giysi olacağını tahmin ettim hakikaten. Güzel bir giysi oldu. Beden olarak 34, 36, 38, 40 geniş bir örgü olduğu için ve dökümlü olduğu zaman güzel oluyor bu tür kıyafetler. Her beden kullanabilir. Yani 40 üzeri bilemiyorum ama 40'a kadar rahat rahat kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 9 milim şiş kullandım. Aynı renk olduğu için okunmayabilir. 9 milim şiş ve 7 numara tığ kullandım. Bu tabii ki sizin kullanacağınız ip kalınlığına, inceliğine bağlı. Bir de elinize bağlı. Biraz deneyin. Hangi tığda, hangi şişte güzel, yumuşak, dökümlü bir örgü tutturursanız o şiş ya da tığ kullanabilirsiniz. Sıkı bir örgü kesinlikle yapmayın. Böyle yumuşacık, giydiğinizde sizi sıkmayan, güzel kıyafetler örebilmek için mutlaka gevşek, yumuşak dokulu örgüler yapmamız gerekiyor. Hadi videoya geçelim. Önce 9 milim şişlerle önce 10 santim kadar bir parça ördüm. 13 ilmek attım. Hemen ölçelim. Çok fazla açmadan örneği olduğu gibi ölçelim. Şu yan kenarlarını da açalım son ilmeğe kadar. Son bir tane ilmek fazla. Burada 13 ilmek var. Yani 12 ilmek yeterli 10 santimi yakalamak için. Buradaki 12 ilmek üzerinden hesap edersek yani ben 80-90 santim kadar örgü örmek istiyorum. 80 santim örersek örgü bitiminde en az 10 santim kadar bir kenar örgüsü öreceğiz. Bu sefer tığ ile. Bunu da hesap ederek 80 santim örgü 1 metreye ulaşacak. 90 santim örersek 1 metre 10 santime ulaşacak. Bunu da hesap ederek yani kenar örgüsünü de hesap ederek bu örgüye başlıyoruz. Önemli olan bu büyük örgülerde ölçüyü sağlıklı bir şekilde tam yakalamak. Hemen şöyle ben 13 tane ilmek attım, ördüm. Bir tane ilmek fazla geldi. Yani 12 ilmekle 10 santimi yakaladım. 12 çarpı 9 yani 90 santim olarak düşünürsek 108 ilmek. 8'ini atıyorum. 100 ilmek bana yeter. Zaten 80-90 arası demiştim. 100 ilmek üzerinden ben başlıyorum. Ben ilmekleri 2 tane şişi yan yana koyarak alırım genelde. Şu şekilde örerim. Ama bu biraz fazla kalın geldi. O yüzden tek şiş üzerinden almaya çalışacağım. Çok bol bir şekilde ama hiç çok böyle yapıştırmayın şişin üzerine. Şöyle bol bırakın. Bir daha yapalım yeni başlayanlar için. Şöyle alıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 4 harekette bitiriyoruz.
1, 2, 3, 4. Sıkmadan, şişe yapıştırmadan çok gevşek bir şekilde örüyoruz. Bunu yapıştırırsanız ilk başlangıç yeri çok kasar. O yüzden aslında çift şişle almak çok daha doğru ama biraz zorlayacaktı. O yüzden bol bol alarak devam etmek istedim. Çok geniş, gevşek bir şekilde şişe yapıştırmadan 100 tane ilmek topluyoruz. Gayet gevşek bir şekilde 100 ilmek topladım. Şimdi başta ilk ilmeği her zaman örmeden alıyoruz. Sonrasında düz örgü örüyoruz. Şişle örmek, tığla örmek gibi olmuyor. Biraz zor oluyor çekim yaparken. Sıra sonuna kadar aynen bu şekilde devam ediyorum. Ben birkaç sıra ördüm. Örgü daha net gözükmesi için. Şöyle bakın, ters tarafı şöyle diş diş gözüküyor. Düz tarafı da bu şekilde saç örgüsü gibi, başak gibi görünen tarafı. Biz düz tarafını kullanacağız örgünün. Şimdi düz örgüyü ördük ilk sırada. Ters örgüyü de tabii bu yeni başlayanlar için gösteriyorum. Bilenler zaten biliyor. Gene örmeden alıyoruz. İlk ilmekleri örmeden alıyoruz. Örgünün kenarları muntazam olması için. Düz örerken şişi dışarı doğru alıyorduk. Şimdi dışarıdan içeri doğru alıyoruz. Bu şekilde ters örgüyü de örerek devam ediyorum. Bütün sıralar bu şekilde düz örgüyü, şişi şöyle içeriden dışarı doğru alıyoruz. Bu sırayı, yani ters örgüyü örerken dışarıdan içeri doğru alıyoruz. Ve her sıranın başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Yaka kesintisine gelene kadar, istediğim ölçüye gelene kadar örüyorum. Siz de uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzun öreceksiniz. Ben istediğim ölçüye, yani 70 santim olarak düşünüyorum. Ördükten sonra daha iyi anlayacağım. Şöyle bir yaka kesintisine kadar öreyim. Ondan sonra gene birlikte devam ederiz. Evet, tam 50 santime ulaştım. 10 santimde kenar örgüsü gelecek. 60 santim yeterli. Tabii sizin kendi zevkinize bağlı. Ne kadar uzun örmek isterseniz o kadar örebilirsiniz. Şimdi yaka keseceğiz. Yakayı 20 santim olarak keseceğim. Başlarken ilmek hesabı yapmıştım. Yani 12 tane ilmek 10 santime denk geliyordu. Yani 24 tane ilmek kesmem gerekiyor 20 santimi bulabilmem için. Burada 38 tane ilmek ördüm.
38 de burada bırakacağım. Aradaki 24 ilmeği keserek yakayı oluşturuyoruz. Kesme işlemini de şöyle yapıyorum. İstediğimiz ilmek sayısı kadar bu şekilde kesiyoruz. 2 tanesini birden alıyorum ve tekrar şişin üzerine bırakıyorum. Tekrar 2 tane alıyorum. Tekrar şişin üzerine bırakıyorum. Her 2 tane alışta bir taneyi eksiltmiş oluyoruz. ...24 tane bu şekilde eksiltiyoruz. 2 taneyi birlikte alıyoruz. Bir tane geri koyuyoruz şişin üzerine. ...24 ilmek yakayı kestim. 38 ilmek bıraktım. Aynen burada da 38 ilmek var. Şimdi örmeye devam ediyorum. Ters örgüyle tabii ki. Evet, 20 santim yaka genişliği. Şimdi tekrar örerek buraya kadar geldim. Burada eksilttiğimiz o 24 tane ilmeği tekrar şişin üzerine geçirerek şimdi tabii ki ense kısmını oluşturmamız gerekiyor. Sonrasında gene bir 50 santim kadar daha örüp tamamlayacağız. Şimdi 24 tane ilmeğimizi şöyle sıkmadan çok gevşek bırakarak ve 24. Şimdi aynen sıraya devam ediyoruz. Bu sırayı bitirip döndükten sonra bu ilmekleri de örerek artık tekrar düz örgüye geçiyoruz.
Şimdi burada ilmek aldığımız yere geldik. 38 tane ilmeği ördüm. Şimdi 24 tane ilmeği örmeye başlıyoruz. Ters taraftayız. Örgünün tersindeyiz. Tersinden örüyoruz. Şimdi örerek başlayalım. Evet, 24 ilmeği de ördüm. Şimdi gene ters örgüyle devam ediyorum. Tersi tersten, düzü düzden örerek burada ördüğümüz gibi 50 santim daha örerek, yani diğer tarafı da tamamlayarak yanlardaki en az 10 santimlik tığ örgüsüne geçeceğiz. Evet, örgü istediğimiz uzunluğa geldikten sonra yakada yaptığımız ilmek kesmeleri aynı şekilde yaparak örgüyü bitiriyoruz. Yani 2 ilmek alıp bir ilmeği geri takıyoruz. 2 ilmek alıp bir ilmeği geri takıyoruz. Aynen burada olduğu gibi. Ben 62 sıra ördüm. Şöyle uçtan tutup sayarsanız, bakın şu saç örgüsü görünen ilmekleri şöyle sayarsanız yakaya kadar 62 sıra ördüm. Diğer tarafı da 62 sıra ördükten sonra dediğim gibi yakada uyguladığım kesme işlemiyle bitirdim. Sonrasında şöyle kol tarafına gelen, bakın burası yaka. Şöyle kol tarafına gelen kenara çok fazla da düşünmedim. Öyle rastgele bir kenar oyası ya da kenar örgüsü yaptım. Kolay bir örgü. Şimdi aynı örgüyü diğer kol içinde öreceğiz. Burayı da bitirdikten sonra alt kısma, her iki tarafa da aynı örgüyü yaparak tamamlayacağız. Çok basit bir örgü yapacağız zaten. Şöyle diğer kola denk gelen kenara şu uçtan başlıyoruz ve şu 7 milim tığ kullanıyorum. 7 milim. Hemen başlayalım. Basit bir örgüyle pançomuzu tamamlayalım. Şöyle diğer tarafı örgü bittikten sonra ipi kesmedim. Hiç kesmeden hemen kenar örgüsüne devam ettim. Tabi burada şimdi bir ip bağlamak durumundayız. Bir ilmeği şöyle sıkılaştıralım. Şimdi burada göreceğimiz şu ilmek aralarında, bakın her sıraya denk gelen şu ilk ilmek. Bakın şöyle iki tane en uçtaki ilmekler. Buralara 2'şer tane sık iğne öreceğiz. İlk, bakın şöyle zaten gözüküyor nereye batacağımız. Bakın. Şöyle ilk sıraya 1, 2. Örgüyü hiç sıkmayalım. Buraya kenara öreceğimiz örgü buradaki dümdüz ördüğümüz örgüyü ne küçültecek ne açacak. Ne fazla gelecek ne de kasacak. Bunları yapmayacağız. Tam örgü kadar, yani bunun doğal duruşu kadar gevşek bir kenar örgüsü yapmamız gerekiyor. Aksi halde örgüyü çirkinleştiririz. Güzel durmaz. İstediğimiz gibi olmaz. Mutlaka bunun duruşu kadar, şu örgünün duruşu kadar rahat, gevşek bir kenar örgüsü örmemiz gerekiyor. O yüzden ilk başlangıç ilmekleri önemli. Çok ilmek yaparsak açar,
kötü gözükür. Az ilmek toplar, hem örgüyü küçültür hem zaten şeklini bozar. Tam denk gelecek gerginlikte bir kenar örgüsü yapmamız gerekiyor. Gene bakın zaten nereye batacağımız çok belli. Şöyle 2 tane ip alıyoruz, en uçtaki ilmekler. Her birine 2 tane gevşek, sıkmadan kendi halinde bırakıyoruz örgüyü. 2'şer tane sık iğne örüyoruz her bir sıraya. Son ilmeğin içine de bir sık iğne örüyoruz. 2 sık iğne yan yana geldi ama hiç önemli değil. Sırayı çeviriyoruz. Şimdi 3. sırada örgünün içine bir tane, boşluğa bir tane. Örgünün içine bir tane, boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Burada 2 tane yan yana gelmişti. Hemen ilk trabzanı zincir olarak örelim. 3 zincir çektim. Bu bir trabzan. Yanındaki ilmeğe trabzan, ikili trabzan, boşluğa örgünün içine, yani yarım trabzan ördüğümüz örgünün içine, tepesine, boşluğa örgünün içine, boşluğa. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son trabzanı da örüyoruz. Örgüyü çevirelim. Şimdi 1, 2, 3, 4. sırayı örüyoruz. Bir zincir doluyoruz ve hemen dibine, başlangıcına yarım trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyoruz. Bir zincir, yani aynen şu 2. sırada ördüğümüz örgüyü yineliyoruz. Şuradaki son trabzana da bir yarım trabzan örüyoruz. Gene 2 tanesi yan yana geldi. Dediğim gibi bir sorun yok. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradayız. Gene şuradaki, yani 3. sıranın aynısını örüyoruz. 2, 3 zincir, yanındaki ilmeğe trabzan, boşluğa ikili trabzan, örgünün içine, boşluğa son trabzanı da örüyoruz. Sonra örgüyü gene çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sırayı bitirdik. 6. sırayı örüyoruz. Bir yarım trabzan, bir ilmek atlıyoruz diğerine. Yani
ikinci, dördüncü sıradaki ördüğümüz örgünün aynısını örüyoruz. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz diğerine. Şimdi 7. ve son sırayı örüyoruz. Bu da tamamen sık iğne olarak tamamlayacağız. Bir zincir hemen dibine ve boşluklara bir alttaki yarım trabzanın içine bir boşluğa sadece sık iğne. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğe bir sık iğne. Şimdi şöyle örüyoruz. Hiç ipi koparmıyoruz. Aynen devam ediyoruz. Gene aynı ilmeğe bir kere daha sık iğne örüyorum. Diğer kenar için. Şöyle. Burada trabzanlar var. Yarım trabzanlar var. Bir de sık iğne var. Sık iğne olan yere bir kere, yarım trabzanlara bir kere, trabzanların içine 2'şer kere batıyoruz. Şimdi sık iğnenin içine battım. Sonra bir tane trabzana geldik. Oraya 2 tane. Bir tane. 2 tane. Bir tane. Ve ilk sıraya, sık iğne sırasına da bir tane. Şimdi örgü yan tarafından örmüştük. Şimdi örgü sırasına göre, yani ilerlediği sıraya göre örüyoruz. Burası eniydi. Şimdi yüksekliğinden örüyoruz. Burada şurada gördüğünüz her örgünün şu boşluklarına değil. Bakın şurada çok açık gözüküyor. Buralara batmıyoruz. Delik delik gözükmesin diye. Şurada örgünün, bakın şöyle gelen örgünün içine batıyoruz. Şu boşlukları kullanmıyoruz. Sadece örgünün hemen üstünde içine batıyoruz. Hiç delik olmuyor ama buralara batarsak büyük büyük delikler oluyor örgünün altında. O yüzden bu boşlukları hiç kullanmıyoruz. Hep ilmeklerin içine batıyoruz. Yine bir sıra aynı örgüyü iğneliyoruz. Bir sıra sık iğne. Sonrasında yarım trabzanlarla kafes, trabzanlar, gene kafes, trabzanlar, kafes ve sık iğne ile aynen burada ördüğümüz gibi burayı da örerek tamamlıyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken buradaki ilmeklerin içine batmak. Evet, 4 tarafı da şöyle bakalım kaç santim örmüşüz. 11 santim. Gayet güzel. Şimdi yakaya sıra geldi. Yakayı toparlayalım. Gene burada ördüğümüz modeli kullanacağız ama tabii bu kadar büyük örmeyeceğiz. Bakalım ne kadar sırada toparlanıyorsa o kadar öreceğiz.
Bir ilmek hazırlayalım. Şöyle başlayalım. Tabii sık iğnelerle. Burada kestiğimiz ilmekler var. Zaten gözüküyor. Nereye batacağımız belli. Gördüğümüz her ilmeğe sık iğne örüyoruz. Evet, başladığımız noktada sırayı bağladım. Bir zincir, aynı ilmeğin içine yarım trabzan, bir zincir, bir tane atlıyoruz. Yarım trabzan, bir zincir. Yani modelde ördüğümüz gibi devam ediyorum. Gene sırayı tamamlıyoruz. Şimdi sık iğne öreceğiz. Bir zincir ve aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Bir boşluğa bir yarım trabzanın üzerine. Gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Çok kullanışlı bir giysi oldu gerçekten. Yelek olarak da evde kullanabilirsiniz. Gösterebildiğim kadar bu açıdan göstermeye çalışıyorum. Gerçekten harika bir giysi oldu. Bir de kıyafet tamamlayıcı. Sıcak tutuyor. Dediğim gibi evin içinde yelek olarak bile kullanabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu kenar örgüsünü daha uzun yapabilirsiniz, daha kısa yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre hareket edin. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. Gene emeğinize, masrafınıza değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.